Merhabalar, ben Damla Aktuman. Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ne mi örüyoruz? Bluzun yapımına geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Hala kanalımı izleyenlerin çoğunluğu abone olmayan dostlar. Abone olmayı unutmazsanız ki hemen videonun altında abone ola tıklayabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir efendim. Yorum ve beğenileriniz ayrıca çok kıymetli benim için. Kıymetli destekleriniz ile hem kanalım daha üstlere çıkıp başka kişilere gözükebiliyor hem de benim motivasyonum artıyor. Bunun için de videolarımı o da sever dediğiniz dostlar ile paylaşırsanız çok da iyi olur. Bir de tabii ki aşağıda yorumun yanında hype tuşu var. Hype tuşuna tıkladığınızda da beni yeni videoların önerilenler kısmında tavsiye ediyor. Başka örgücü hanımlara, beylere efendim. Bir de tabii ki katıl ailem var ki orası tamamen gönüldür efendim, gönül işidir. Katılmak isteyenler, destek olmak isteyenler gelebilirler. Kendilerine göre olan seçeneği tuşlayabilirler. Ben katıl destekçilerime ayrıca çok teşekkür ediyorum. Öyleyse bluzun yapımına başlamadan önce bir de iple ilgili bilgi vereyim. Tabii ki benim ip sponsorum. Çoğunlukta olduğu gibi yine aynı zamanda örgü hobi kampımızın da sponsoru Bil Hayal Hobi idi. Bu bluzu aslında epey zaman oldu çalışalı ve sizlere de söz vermiştim. Dümen motifli bu baharda öreceğiz demiştim. Evrildi, bizim örgü kampı projemiz oldu. İlk olarak sevgili kamp katılımcılarıyla ördüm. Sonrasında ise Derya Hanım'ın programında sevgili izleyicileriyle paylaştım. Şimdi sıra ise beraber örmekte. Hadi başlayalım o zaman. Yapımına başlamadan önce bir kez daha sevgili Bil Hayal Hobi'ye, sevgili sponsorumuza teşekkür etmek istiyorum. Bu şahane iplerle çalışma fırsatını bize tanıdığı için. İplerimiz %100 organik koton ipler. Çalışması, örmesi inanılmaz keyifli. Şimdi önümde biliyorsunuz bitmiş olan, üzerimde de görmüş olduğunuz proje var. Altta ise beyazı birlikte örüp birlikte tamamlayacağız. İkisinin arasında çok minik iki motiflik bir fark olacak. Her ikisini de zaten üstümüzde görecek. Sizler hangisini örmek istiyorsanız onu örebileceksiniz. Motiflerimiz İşte böyle oluşuyor. Ama her motifi örerken motif biriktirmek yok. Her motif örerken son sırasında birbirine eklene gidiyor. Yani bakın şöyle göstereyim hemen size. Yaklaştırayım. Burada örmüş olduğum, şurada görmüş olduğunuz pıtırcıkların her biri bir başka motifin pıtırcığına birleşerek devam ediyoruz. Şimdi aşamalarıyla size göstereceğim. 3 milim tığ ile örüyorum. Sizler ipi denediğinizde ya da ördüğünüz herhangi bir iple tığınızı uyumlu kullanabilirsiniz. Tabii ip tığ uyumu kadar tığın elinize uyumu da çok önemli. Tığınızı seçerken lütfen bunlara dikkat edin. Hemen önüme hazırlamış olduğumuz şablonu alıyorum. Hatta şablonu şöyle parlamadan tutayım size. Şu şekilde. Eğer bir ekran görüntüsü alırsanız gözünüzün önünde her an motifin yapımı ve bluzun eklenme şablonu bulunmuş olur. Şimdi gördüğünüz gibi şurada oklarla göstermiş olduğum iki tane motif var ve aşağıda 130 ya da 132 demişim. Bu iki tane motifi eklemediğimiz takdirde pembe halini örmüş olacağız. İki tane motifi eklediğimizde ise beyaz halini örmüş olacağız. Toplamda 130 ya da 132 motifle bitiriyor olacağız ve şöyle düşünebilirsiniz bu panço bluz için. Tek bedene yakın diyebiliriz aslında. Önümdeki 36'dan
hemen hemen 44 bedene kadar uyumlu bir boy. Ama tabii çok daha büyük bedenler nasıl çalışacaklar? Çok basit. Yapacağımız tek bir şey var. O da şurada görmüş olduğunuz dikdörtgen 2 tane parça var. Her iki dikdörtgen parça ortadan 4 motifle birleşiyor. Bu dikdörtgen parçalarımızın sırası 10, 11, 10, 11, 10. Burada da yaka boşluğunu oluşturduğumuz için 10 motif olarak devam ediyor. Bizler buraya bir adet daha 11 motifli sıra buraya, 11 motifli sıra buraya, yani artı 22 motifle 44-46 beden üstünü örmüş olabileceğiz. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi motifin yapımı, birleşmesi derken aşama aşama ilerleyelim. Hazırlayacağımız parçalarım da hemen zaten bakın burada önümde. Onu da size göstereceğim. Nasıl ilerlediğini. Şurada bakın dikdörtgen bir parça örerken hemen ne yapıyoruz onu da göstereceğim. Şurada bakın dikdörtgen parçamızın ön kısmı, yani yakaya birleşme kısmına gelen yer şurası. Şu kısım tam olarak şurasıdır. Bakınız, parlatmayalım. Şurasıdır. Şu. Bakın şöyle gösteriyorum. Biraz daha kadrajı açayım. Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, burada benim yaka boşluğum. Bir motifi koymadığım yerde yaka boşluğum. Yaka boşluğumun olduğu alanda da bu bir motifi koymadığım yerde de ne yapıyorum? Hemen şöyle alıyorum. Tam o kısımdan katlıyorum. Bakın oradan katlıyorum. Hop, önüme yatırıyorum. Önüme yatırdığımda yaka boşluğumdan şöyle düzelteyim hemen. Yaka boşluğumdan önüme yatırdığımda bu parçamı tam ortadan katlamış da oluyorum aynı zamanda. Şimdi buradaki burada beyazda dediğim gibi beyazı 132 motifle yapıyorum. Pembe 130 motifle yapıldı. Şu motifler, şu fazlalık, şu görmüş olduğunuz motifler bu. Buradakinde bu. Diğer parçada da yine aynı yerde. Şimdi ne demek istediğimi de bu bluzun üstünde size göstermek istiyorum. Hemen önüme yatırdım. Şöyle bakın. Burada o motif, şu motif bir taneye düşüyor. Çünkü neden? Şu arkadakinin olmadığını düşünün. Burada motif olmadığını düşünün. Bunu katlayarak burayla birleştiriyorum ve burayı kapamış oluyorum. Bakın, tek motifle aşağıyı kapatırken bunların da şu alttaki iki motifinde alt pıtırcıklarını kapatıyorum ve altı kapatmış oluyoruz böylelikle. Ama burada panço şeklinde kullanmak istediğim için bu kısmı birleştirmiyorum. Birleştirmediğim takdirde de buradaki bir motifi açtığımda karşısı bir motif daha istiyor. İşte oradaki artı bir motifim, oradan artan fazla gelen motif. 2 motif fazla örerek beyaz şeklini hazırlamış olacağız. Eğer pembe gibi örmek istiyorsanız da 130 motif yeterli olacak. O zaman pembe gibi örmek istediğimizde bu dikdörtgen parçamızın son motiflerini örerken önümüze aldığımızda solda olan 3 motif birbirine ekleniyor. Bu karşıdan pıtırcıkla birleşiyor. Buradaki motif çıktığı için şunun olmadığını varsayın. Bu olmuyor. Bunu tek motif gibi düşünün. Bu katlanarak arkayla birleşiyor ve bunun altındaki pıtırcıklar da birleşiyor. Hemen yapılmış halini tekrar size burada gösteriyorum. Bakın, bu bluzun alt kısmıdır. Tek motif katlanıp arkayla iki pıtırcıkla da birbirlerine şu şekilde birleşiyorlar. Umarım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şuradaki şablonda da zaten çok net gözüküyor. Şimdi yaparken de daha net anlayacağız. Üstümde de gördüğünüzde daha net anlayacaksınız. Öyleyse sırasıyla ne yapıyoruz? Nasıl ilerliyoruz? Beyaz gibi örecek olanlar böyle dümdüz 2 parça örecekler. Pembe gibi örecek olanlar bu ilk 3 sırayı ördüklerinde şu olmayacak. Pembe gibi örenlerde şu
oktaki motif olmayacak. Şöyle göstereyim. Şu oklu olan motif olmayacak ve bu motif ikiye katlanıp bununla birleşirken bunun ucu bununla, bunun ucu bununla birleşecek ve diğerlerini hiç birleştirmeden öreceğiz. Şöyle yeniden göstereceğim size. Hemen önüme aldım. Bakın. Ne yapıyorum? Bu ilk üçünü altla birleşerek bu yanındaki 3 taneyi ise açık bırakarak. Çünkü o ön tarafımıza gelecek kısım olacak. Hemen şöyle kenara alıyorum ve ilk olarak motifin yapımını anlatmak istiyorum. Şöyle detaylı da göstereyim size ilk olarak. Hemen sihirli halka içine 12 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bir üst sıraya çıktığımızda arada bunlar bizim birer ikili trabzanımız. Arada 2 zincirimiz var. Bir üst sıraya çıktığımızda buradaki ikili trabzanın üstüne bir ikili trabzan daha örüyoruz. Arada 3 zincirimiz var. Yani burada zinciri yok. Arada burada 2 zincir, burada 3 zincir. Bir üstte de çıktığımızda yani son sıramızda 3 zincir çektiğimiz yere 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Her bir trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan örerek zincir çekerek burada 4 zincirle pıtırcıklarımızı da oluşturuyoruz. Şimdi örerken daha detaylı o kısmı anlayacağız. Ve böyle motif biriktirmek yok. Her motifi ördüğümüzde bir diğerini ona birleştire de ilerleyeceğiz. Burada ben iki parçayı birbirine, şimdi iki parçayı bu şekilde oluşturdum. Bakın benim bu iki parçam açık. Eğer benim bu parçam pembe gibi olsaydı, ısrarla tekrar anlatmak istiyorum size. Şuradaki bir tane motifim olmayacaktı. Bu motif bununla birleşecek. Bunun ikisi bununla birleşecek. Bunun ikisi bununla birleşecek ve ben burayı kapatacaktım. Burası yine açık kalacaktı. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi hemen ne yapıyorum? Bunu böyle önüme aldım, yatırdım. Motif ördükten sonra da bu hazırladığım iki parçayı birbirine birleştirirken birleştirme mantığını da sizlere anlatmış olacağım. Daha sonrasında da ufak tefek toparlamalarımız, ihtiyacımız olursa toparlamaları da yapacağız yaka kısmında. Elden ele değişiyor bu arada. Benim şöyle ortalama bir motifimin çapı şöyle pıtırcıksız yerden pıtırcıksız yere tutuyorum. Şöyle 8 santim gibi, pıtırcıklıdan pıtırcıklıya tutarsam da 8,5 santim gibi bir ölçü veriyor. Bunu da belirteyim. Tekrardan hatırlatayım. Tığım 3 milim. Sihirli halka içine örmeye başlıyorum. Parmağıma bir kere doladıktan sonra ipimi içinden çıkartıp bir kere kilitliyorum. Şöyle yükseldikten sonra ise yükselttiğim ilmeğimi tığımın üstüne alıyorum ve sihirli halkamın içine yeniden batıp bir ikili trabzan örüyorum. Ben fake trabzanımı bu şekilde çalışıyorum. Sizler dilerseniz burada 3 zincirle de yükselebilirsiniz. Hemen yanına 11 tane daha ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Yani toplamda sihirli halkamın içinde 12 tane ikili trabzanım olmuş olacak. 12 tane ikili trabzanımı ördükten sonra sihirli halkamın ortasını sıkıştırıyorum ve burada örmüş olduğum ilk trabzanın tepesine batıp arkadan da ilmeği üstüne koyuyorum ve içinden kaydırarak burayı birleştiriyorum. Ve aynı zamanda şimdi üst noktaya çıkacağım ve burada her bir trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan örerken şöyle bir zincir çekip burada yükseleceğim. Döndürüp üstüne aldım. Hemen gelip dibine battıktan sonra yine ben yalancı trabzanım ile başladım. Arada 2 zincirim var. Burada hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve arkadaki ipi de alıp aynı zamanda öreceğim gizlemek için. Bu şekilde yukarıya aldım. İkinciyi ördüm. Şimdi bunu üstüne atacağım. Şu şekilde arada 1 2
zincirim var. Tekrardan öne aldım ve buradaki hemen yanındaki ilk trabzanın tepesine batıp, şunu da şöyle alayım, gizleyerek hep örüyorum, arada yürüterek. Üçüncüyü de ördüm. Arada yine 2 zincirim var. Buraya batacağım, hemen yanına. İlmeğimi çıkarttıktan sonra arkadan gelen ipi bir kez daha aldım. Arada hep 2 zincirim, pardon, şunu alayım üstten arkaya. Arada hep 2 zincirim var. 1 2 2, tekrardan öne aldım. Yandaki trabzanın tepesine batıp bunu artık üstten hep yürütmeye devam ediyorum. 1 2, orada bırakıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine bir tane daha ikili trabzan. 1 2. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sonuncu ikili trabzanımı da son ikili trabzanın üstünü ördükten sonra 2 zincirimi çekip buradaki ilk trabzanın tepesine yine kaydırarak geliyorum. Daha sonra yine burada bir zincirimi çekip yükseliyorum. Fake trabzanımı örüyorum. Sizler tabii ki zincirle de yükselebilirsiniz. Altını çizeyim. Eliniz alışkın değilse buna. Bu defa aradaki zincir sayım 3'e çıktı. Ve her ikili trabzanımızın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Arada 3 zincirle bu defa. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sonuncu kutucuğumu da buraya örüyorum. Hemen ilk trabzanımın tepesine kaydırarak geldim. Şimdi bu kısımda elinizde sanki bir hani düzgün durmuyormuş hissi, bir şekilsizlik hissine kapılabilirsiniz. Bir üst sırayı ördüğünüzde bunun tamamen düzeldiğini, bu şekilde bir motifinizin oluştuğunu zaten siz de göreceksiniz. Buradaki detay, bu pıtırcıklarımızın her biri şu trabzanların üstünden gelen trabzanın tepesinde. Şöyle hizalayacağız. Onu da göstereyim. Ve burada yine bir zincirimi çekip yükseliyorum. Yalancı trabzanımı örüyorum. Burada 3 zincirle yükselebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen kendi dibine gelip, trabzanın tepesi oluyor aynı zamanda, ilmeğimi hem trabzanın tepesinden hem de tığımdaki ilmekten kaydırarak çıkartıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp 3 zincirli boşluklara 4 tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi buradaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Dibine battım. İlmeğimi hem dibinden hem tığımdaki ilmeğin içinden kaydırarak çıkardım. Tığımın üstüne yeniden ip alıp buradaki 3 zincirli yere 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4. Bacağın üstüne geldim. Demek ki pıtırcığı da örecek yerdeyim. Hemen 1 2 3 4 dibine battım. İlmeği çıkarttım.
İşte buradaki işlemimizde, bu sırada da yapacağımız işlemde ilk motifimiz de bu. Ama daha sonra her motifi birbirine ekleyerek ilerleyeceğimiz için mesela şurada göstereyim. Şimdi ilk motifimi ördüm. İkinciyi örerken son iki pıtırcıkta buna birleşeceğim. Daha sonra ikinciyi örerken son iki pıtırcıkta buna birleşeceğim. Yanına geldiğimde üçüncüyü örerken bir buna birleşeceğim. Sonra bunu buraya eklerken hepsi birbirine eklene gidecek. Mantığımız bu. Birazdan onu da zaten birleştirirken göreceğim. Yani böyle bu yaptığım motifi biriktirip kenara atmayın. Toplu birleşim değil, tek tek biriktirerek değil, öre ilerliyoruz. 3 ördüm, dördüncüyü öreyim. Trabzanın tepesine geldim. 1, 2, 3, 4. Trabzanın tepesini örerken mutlaka bu pıtırcığımızı yaparak ilerliyoruz. 1, pardon, içine geldim. 1, 2, 3, 4. Sonuna kadar ilerleyelim. Son boşluğu da 4 tane ikili trabzanla doldurup motifimi tamamlayacağım. Ve burada bu örmüş olduğum pıtırcığın dibinden batıp ilmeğimi kaydırarak bir kere de zincir çekip şöyle sıkıştırıp ipimi keseceğim. Motifimizi böyle tamamlamış olduk. İlk motifimizi ördük. Ve sıra ikinci motifimize geldiğinde ikinci motifimizi de örmeye devam ediyoruz. İlk pıtırcığımızı yaptık. Devam ettik. Geldik. Son iki pıtırcıkta ne yapıyorum örerken? Buradan ilerliyorum. Bu pıtırcığın iki zincirini çekip bunun içine batıyorum. Daha sonra da tekrardan iki zincir çekip buraya dönüyorum. 4 tane ikili trabzan. Buraya geldiğimde yine pıtırcıkta iki zincir çekiyorum ki şimdi birlikte göreceğiz. Bunu birleştiriyor olacağım. Daha sonra ise altına ilerlerken bu şekilde 2-2, yani şu mantıkla 2-2 devam ediyor olacak. Buraya üçüncüyü ekliyorsam da bakın bunun da yeri burası. Bu iki pıtırcık bununla, bu iki pıtırcık bununla. Aslında mantık birleştirdikçe o kadar güzel akıyor ve çözülüyor ki karşıdan biraz karmaşık gibi dursa da siz motifleri ördükçe ilerlerken pıtır pıtır ilerleyeceksiniz. Bir de elinizde ki kamp katılımcılarımızın elinde bu şablondan mevcut. Siz de fotoğrafını çekerek elinize şablonu almış kadar rahat olacaksınız. Nasıl ilerlemeniz gerektiğini burada görüyor olacaksınız. Unutmayın, bu açık hali beyazın halidir. Pembe gibi isteyenler ilk üçünü birleştirerek devam edecek ve iki motif eksik örerek, altını çizerek tekrarlıyorum özellikle. Öyleyse şimdi hemen birleştirme kısmına da geçelim. İki dikdörtgen parçamı birleştirdim, geldim. Yani bu ne demek oluyor? Tekrar şablonu alalım. Burayı ve burayı ördüm. Önüme ikiye de katladım, geldim. Şimdi arka ve önü 4'er tane motifle birleştiriyor olacağım. Bunun için de nereden başlıyorum birleştirmeye? Bakın yaka boşluğumu oluşturacağım için birleştireceğim noktalar çok belli. Şu orta noktalar. Yani hemen bakın şuraya bir tane motif, şuraya bir tane motif, buraya ve buraya birleştirip bir tamamlamış olacağım. Şu katlanmış yerde öndeki motifleri göstereyim size. Bakın şu 4 tane motif, iki parçayı birleştiren 4 motif. Nereden başlıyor? Şu 5 motifin bu olmadığı için şu iki motifi tutturuyor olacağım bunu koyarak. Şu iki motifi tam olarak yerimiz neresi bakalım. İki motifin
ortası demiştim biliyorsunuz. Hemen örmeye başladım. Şu motifimi alayım. Ekip arkadaşlarımla birlikte sağ olsunlar, desteklerini hiç üstümden çekmediler. Beraberce ilerledik. Şimdi burada iki, dört, bunun pıtırcığını dönüşte öreceğim bu arada. Pıtırcık öreceğim yerde 2 tane zincirimi çektim. Çalışacağım nokta önümde duruyor. Hemen başlıyorum oradan itibaren birleşmeye. Yani şuradaki şu iki, bakın şu 2 tane kısımdan birleşmeye başlıyorum. İkisinin ortasında olacağı için 2 zincirimi çekmiştim. Tığımdan çıktım. İçinden ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 2 zincir çekip hemen dibine gelip burada pıtırcığı oluşturuyorum. Daha sonra boşluğun içine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada yeniden şu trabzanımın üstüne bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekip hemen buradaki pıtırcığın içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp 2 tane daha zincir çektim ve kendi dibine gelip şurada batıyorum. Arasından ilmeğimi çıkartıp tekrardan buradaki boşluğumun içine geliyorum. Dört tane ikili trabzanımı içine örüyorum. Bakın nasıl ilerlediğimizi göstereyim. Daha bununla birleşmeye başlamadık. Sıra bunda. Bununla birleşmem gerekecek. Şunun bu iki pıtırcığınla birleşiyor olacağım. Göstereyim size. Bu iki pıtırcık, bu iki pıtırcıkla. Bunun için ilk olarak trabzanımın tepesine geliyorum. 1 2 zincirimi çektim ve buradaki hemen pıtırcığın boşluğuna battım. Bir arasından çıktım. 2 zincirimi çektim. Tığın üstüne ipime, pardon, önce dibine batıp pıtırcığımı oluşturup tığın üstüne ipimi aldım. Dört tane ikili trabzanımı boşluğa ördüm. Hemen buradaki trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan örüp 2 zincirimi çektim. Buradaki bakın son birleşeceğim pıtırcıktayım. Arasından ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Pardon. 2 zincir çekip dibine batıyorum. 2 zincir çekip dibine batıyorum. Ve tekrardan buradaki boşluğun içine geliyorum. 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi buradaki tepe bir nokta ile şu anda birleşmeyeceği için 4 tane zincirimi çektim.
içinden de geçirip dibinden kaydırıp pıtırcığımı oluşturdum. Şimdi bulunduğum noktayı göstere göstere ilerlemek istiyorum size. Tam olarak buradayım. Şimdi karşılıklı da duruyor, bakın. Birleşeceğim nokta buradaki noktaya yaklaşıyorum. Bunun da bakın şu iki ve şu ikisiyle birleşeceğim birazdan. Yani burada şu kısımdaki pıtırcığı atlıyorum. Şu bununla bununla buraya öreceğim. 2 tane de burla birleşecek. Şimdi bu bir tane daha birleşmeden pıtırcığım var. Bunu ördüm birini. Şimdi ikinciyi de örüyorum. 1 2 3 ve 4. Trabzanın tepesindeyim. 1 2 3 4. Hemen dibine batıp kaydırıp çıktım arasından. Şöyle çekeyim biraz. Kaydırıp çıktım arasından. Burada 2 tane pıtırcığım boşta yukarıda kaldı. Şimdi sırasıyla yan tarafla birleşmeye de başlıyorum. Hemen boşluğun içine geldim. İki, 3, 4. Tepesine geldim. Bir, 2. Tığdan çıktım. Bu yandaki motifin altta kalan 2 pıtırcığı, şurada görmüş olduğunuz 2 pıtırcık benim şimdi birleşeceğim yer. Bunun için de tığdan çıkmıştım. Bunun içine batıyorum. İlmeğimi arasından çıkartıp bir zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın dibinden kaydırarak, ilmekten de kaydırarak çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Boşluğun içine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Dört oldu. Şimdi trabzanın tepesini örüp 2 de zincirimi çekip yine çıktım tığdan. Bakın. Tam olarak buradaki pıtırcığın içine hemen tığımı batırdım. İlmeğimi içinden çıkartıyorum. 2 de zincir çekip yine dibine batıyoruz. İlmeği kaydırarak çıkartıp tığın üstüne ipimi aldım. Sıradaki boşluğun içine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan trabzan tepesindeyim. İki de zincirimi çektim. Şimdi bu motifle, yukarıdaki motifle işim bitti. Sırada bununla buraya ördüğümde bununla birleşecek. Burada 2 tane de pıtırcığım altta boşta kalacak. O zaman 2 zincirimi burada çekmiştim. Hemen ne yapıyorum? Buradaki boşluğun içine batıp ilmeğimi arasından çıkartıyorum. Bir zincir çekip 2 zincir çekip dibine geliyoruz. Kaydırarak çıkıp tığın üstüne ipimi aldım. Yine 4 tane ikili trabzan öreceğim, boşluktayım. Trabzanın tepesine geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu motifle de son birleşmemi yapacağım.
Şurada hemen ilmeğimi aldım. İçinden çıkarttım. 2 zincir çektim. Hemen dibine gelip trabzanımın batıyorum. Ve artık bundan sonra nasıl örüyorum? Normal birleşmeden alt kısmını geçeceğim. 3 4 trabzanın tepesine geldim. 1 2 3 4 sonuna kadar örüp tamamlayalım. Sıradaki motifimi de şu ortaya yerleştireceğim. Buradaki birleşeceğim noktalar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pıtırcıkla da buraya oturtacağım. Şimdi başta kaçla başladık? 2 4 6 8'di. Ortaya oturturken 10 pıtırcıkla başlıyorum. Şimdi birini örüp başladım. Şimdi burada da 2 tane zincir çektim. Hemen buradan başlıyorum. Şunun içine batıyorum. İlmeğimi arasından çıkartıyorum. 2 zincirimi çekip kendi dibine batıp ilmeği çıkartıyorum. Sonra tığın üstüne ip alıyorum. 4 tane ikili trabzanımı öreceğim içine. Daha sonra burada trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, yeniden 2 zincir ve sıradaki bu batacağım nokta. Her motife 2 pıtırcıkla batıyorum. 1 2 hemen dibinden kaydırıp çıkardım. Tığın üstüne ipimi aldım. 1 2 3 4 battım. 2 zincir çektim. Şimdi göstereyim hemen. Burada 2'ye bitirdim bundaki. Sıra bundaki 2'de. Bu da demek oluyor ki ilk bunun içinden ilmeğimi çıkartacağım. Bir, 2 dibinden batıp ilmeği çıkardım. Tığın üstüne ipimi aldım. Geldim. Boşluğuma 4 tane ikili trabzan örüyorum. Trabzanımın tepesini örüp 2 zincir çekiyorum. Bu motifteki batacağım diğer söktüm ördüğümü. Diğer pıtırcıktayım. O da bakın hemen burada. İçine batayım. İlmeğimi çıkartayım. 2 zincirimi çekip kendi dibinden çıkartıyorum. Dört tane ikili trabzanımı örüp trabzanımın alttaki trabzanın tepesine bir trabzan örerken 2 zincirimi de çektim. Çünkü artık şimdi 2 nokta bununla birleştim. 2 nokta bununla da birleştim. Sıra bundaki 2 noktada. Tığdan çıkıp hemen buradaki ilmeğin içinden şöyle batayım. İlmeğimi pıtırcığın içinden pardon ilmeğimi çıkartıyorum. 2 zincir çekip trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırarak çıktım ve 4 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Trabzanın tepesini ördüm. 2 zincirimi yine çektim. Tığdan çıktım.
Batacağım nokta hemen burada, zaten pıtırcık boşta bekliyor. İçinden şöyle tersten döndüremiyorum. Kucağımda örüyor olsam çok rahat. Ama size gösterebilmek adına kamera karşısında, kamera altında örmek gerçekten çok farklı kucakta örmekten. 2 zincirimi çekip trabzanımın dibine batacağım yine. Buradaki 2 pıtırcığı da bitirdim. Sıradaki bir sonraki motif. 4 taneyi öreyim. Tepesine de öreyim. 2 zincir. Şimdi önüme tekrar açıyorum. Neredeyiz görebilin diye. Bakın kendini nasıl gösteriyor artık. Bu ikisini birleştirdim mi bu ikisi ve bitecek. Yine döndüremediğim için bozulmasın istiyorum önümdeki düzen. Biraz birleştirmekte zorlanıyorum tabi, haliyle de şöyle alayım. İlmeğimi içinden çıkartıp 2 zincir çekiyorum ve bunun dibine batmam gerekiyor tabii ki. Tığın üstüne de ipimi aldım. Şöyle bir miktar döndürmek durumundayım artık. Kafesin içine 4 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Trabzanımızın tepesine de geldikse aynı zamanda da birleştirmede noktasındayım demek oluyor. O zaman 2 zincirimi çektim. Bakalım hemen birleşeceğimiz noktayı görelim birlikte. Önümü açtım. Tabii ki bu. Hemen şöyle batıp ilmeğimi içinden çıkartayım. Bir de 2 de zincirimi çekip yeniden dibine batayım. Biraz daha döndürelim. Şekil bozulmasın istedim ama örmesi çok zor oluyor benim için. Üç, 4. Trabzanın tepesindeyiz. 2 de zincirimizi çektim ve çıktım. Bakın. Şimdi çektim ve çıktım. Birleşeceğim nokta belli. Hemen yanında, zaten karşısında. Buna birleşeceğim. Bunun için ilmeğin içine, pıtırcığın içine batıp ilmeğimi çıkartayım. İki de zincirimi çekip dibine batıyorum. Tekrar kafes boşluğunun içinde 4 tane ikili trabzan, bir tane ikili trabzan tepesine, 2 zincir ve buradaki pıtırcığın içinden batıp ilmeğimi çıkarttım. Son birleştiğim nokta, kendi dibine de battım yine. Şimdi buradaki kafes boşluğunu öreyim. 4 taneyi göstereyim size de. Bakın. Tam oturması gereken yere oturttum. Şimdi burada artık düz öreceğim. Normal öreceğim ve bunu buraya yerleştirdiğim gibi diğer motifi de yerleştiriyor olacağız. Hemen buradaki trabzanın tepesine yine batıyorum.
hiçbir yerle birleşmeden kendi pıtırcığımı 4 zincirle örüp dibine batıp arasından kaydırarak çıkarttıktan sonra son kafes boşluğuma da 4 tane ikili trabzanımı öreceğim. 1 2 3 ve 4. Burada hemen dibinden kaydırarak şöyle bir kilitliyorum. Kesiyorum. Şimdi tekrar önüme ilerlediğim yerdeki bakın. İki motifimizi birleştirmiş oldum. İki motifi şöyle açayım, hemen göstereyim. Yani buraya bir motif ve buraya bir motif daha kaldı. Şu pembenin üstünde de göstererek tam olarak nerede olduğumuzu da anlayalım. Şimdi bunu yerleştirdik. Bunu yerleştirdik. Sıra bunda. En son bunu yerleştirdim mi ön ya da arka parçanın birini birleştirmiş olacağız. Aynı işlemi buradaki 4 tane motifle yaptığımızı arkada da yapacağız. Şöyle alıp hemen sıradaki motifi buraya başlarken aynı şekilde bunu buraya nasıl oturttumsa diğer motifi de buraya oturtacağım. Şununla başlayacağım. Önce bu pıtırcıkla birleşeceğim. Sonra bu pıtırcık derken bu ve bu. 2, 4, 6, 8, 10 noktadan birleşecek. İlk kısmını ördüm. Şimdi burada ikinci pıtırcıklı kısımda burada birleşmeye başlayacağım. Hemen noktalarım belli. Gösterdiğim noktalar. İlk kez başlarken birlikte başlayalım istedim. Hemen içinden çıkardım. 2 de zincirimi çekip dibinden buradaki trabzanımın ilmeğimi çıkartacağım. Tığımdaki ilmekten de çıkarttım. Tığın üstüne ipimi aldım. Dört. İki zinciri çektim. Bakın sıradakinden yine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2. Hemen dibine gelip ilmeğimi çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Dört tanemi örüyorum. 2 zincirimi de burada çektim. Bakın hemen batacağım nokta burası, daha sonra burası. Bunlar derken buraya kadar ilerleyeceğim. 3 tane motifimizi de yerine yerleştirdim. Şimdi sırada 4 tane 4. motifi yerleştirmekte. Zaten bir tarafımı 4 motifle tamamlamış oluyorum. Bunun için de hemen sıradaki motifimi aldım. Yine pıtırcığımı örerek başlıyorum ilkini. Yanına 4 taneyi öreceğim. İkinci pıtırcığımı örerken de zaten yerine yerleştirmeye başlıyorum. Bir kez daha burada da yerini size göstereyim. Artık arkayı bu önün aynısıyla yapacağımız için tekrardan anlatmaya gerek kalmayacak. Şimdi burada 2 tane zincirimi çektim, bakın. Şöyle göstereyim. Yerimiz belli. 2, 4, 6, 8 ve 10 ile birleştireceğim. Yani bunu buraya yerleştirdiğim gibi bunu da buraya yerleştiriyorum. Hiç farklı bir şey yok. 4 tane motifle katladığımız iki parçanın ön yüzünü ya da fark etmez arka yüzünü birleştirmiş olduk. Şimdi hemen diğer tarafını döndürüyorum. Yine katlayarak tabii ki döndürüyoruz. Bu defa da bu kısmını birleştiriyor olacağız. 4 tane motifimiz ile. Aslında arkada yaptığımın birebir aynısını yapacağım. Bakın hiçbir farkı yok. Zaten
Aynı yerinden katlayarak üst üste koyduğunuzda o kadar net kendini gösteriyor olacak ki parça. Şöyle hemen düzelteyim. Bakın. Şöyle şunu da düzelteyim. İşte bizim 4 tane motifimizi ekleyeceğimiz yerde burada belli. Şu kısım. Yani ilk motifi birlikte başlayalım yine. Bu aradan şuradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk motifte 8 noktada birleşiyoruz. Daha sonraki motiflerde ise 10 noktada birleşiyoruz. İlk buradaki pıtırcıklı kısmı örerek başladım. 4 tane ikili trabzanı boşluğa ördüm. Bir tane ikili trabzanın üstüne örüp 2 de zincirimi çektikten sonra yeniden birleşmeye başlıyorum. İlk olarak şu noktada birleşeceğim. İçinden ilmeğimi hemen çıkartıyorum. 2 zincirimi çekip dibine batıyorum. Daha sonra yeniden boşluğun içine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 zincir çekip arkaya batacağız. Sıradaki noktaya batacağız. Yani o da bu. Buna batacağım. Sonra dönüp buna batacağım. Sonra dönüp buna, sonra buna. 2 tanesi yukarıda boşta kalacak şekilde birleşiyor olacağım. 2, 4, 6. Burada 2 tane de açıkta kalacak. Çünkü alttakilerde, ilk motiflerde bakın şu 4 tanenin olduğu kısım böyle altta kalacak. Şunu birleştiriyorum yine. Kaç noktadan? 2, 4, 6, 8. Bu buna geldiğinde birleşiyor olacak. İki de zincirimi çektim. Birleşeceğim. Nokta burada. Şimdi böyle göstermiş olduğum şekilde birleştireyim. Tarafında ilk motifini bakın buradaki 2 pıtırcık boşta kaldı. 8 noktadan tutturdum. Şimdi artık üstü aynı arkaya birleştirdiğim yeri izleyerek yapabilirsiniz. 4 motif ön ve 4 motif arkadan olmak üzere 2 parçayı birleştirdik. Burada 2 motif, bir motif burada fazla örerek, bir motifte burada fazla örerek panço bluz şeklinde tam çevirdim. Alttan tutturmayacağım. Eğer alttan tutturmak isteseydim ısrarla söylüyorum o 2 fazla motifi örmeyecektim. Pembedeki gibi uygulama yapacaktım. Şimdi burada yaka kısmını üstünüze giydiğinizde ne kadar açık kaldığını kestirebileceksiniz ve yakada bir toparlama yapmamız gerekecek. Bunun için toparlamayı da şöyle zincir ve minik böyle kaydırmalar yaparak yuvarlakların üstünde örüyorum. Şimdi nasıl yaptığımı size göstereceğim. Hemen geldim. Üstünüzdeki duruşa göre benim zincir sayılarımı arttırıp ya da genişletebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Daha az yapabilirsiniz, daha fazla yapabilirsiniz. Bunu üstünüze giydiğinizde kestirebilirsiniz daha net. Şimdi şuraya geldim. İlk omuz kısmından başlıyorum. Omuz kısmına geldiğimde tam bu omuza denk gelen 2 motifi buradaki pıtırcığına bir batıp bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra buradan buraya geçerken önce bir 2 zincir çekeceğim. Daha sonra 4 tane zincir çekeceğim. Bu çektiğim 4 zincir pıtırcık için alttan 3.'yü 1, 2, 3.'nün içine batıyorum ve pıtırcığımı örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekip buradaki hemen şu kısımdaki pıtırcığın içine bir sık iğne örüyorum. Ve buradaki geçişlerde yani şimdi tekrar örülmüşün üstünde size daha rahat gösteririm.
Omuzdaki o geçişi yaptıktan sonra buradaki trabzanların üstünde de bakın belli bir aralıklarla zincirle yuvarlığa geçiyorum. Şu aralara kadar toplamak amaçlı belli noktalara da batıp bir pıtırcık konduruyorum bütününü bozmamak adına. Şimdi burada ilk olarak 1 2 şuradaki niyetim şuradaki pıtırcığın içine bir sık iğne yapmak. 4 tane ördüm, geldim, sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan bu motiften buna geçeceğim. Bunun için de yine şöyle göstereyim. Uzun bir aralık olduğundan ötürü ilk olarak 3 tane zincir çekiyorum. Bunun üstüne 4 zincir daha çekip alttan dördüncüye 1 2 3 4 bunu göz ayarıyla yaptığım için size de tavsiyem ne kadar istediğini kestirip yapın. Üstünüze mutlaka giyin. Onu çok rahat kendiniz göreceksiniz. Şimdi geldim. 1 2 3 zincir ve buradaki pıtırcığın üstüne geldim. Ve sık iğnemi ördüm. Şöyle bakın, etrafını toplamaya başladım. Şimdi buradaki geçişlerde şöyle yapacağım. 1 2 3 4 sonra şuradaki noktaya batıp büyük motifin üstünde geçerken 4 zincirle geldim. Tekrar 4 zincir çektim. Şuradaki kısmı dibine batıp sık iğnenin pıtırcık çalıştım. Sonrasında yeniden 4 zincir çekip şuradaki pıtırcığın içine geldim. Ve bir sık iğne ördüm. Şimdi buradan buraya geçiş yapıyoruz. O geçişleri de bakın şöyle toparlayarak ilerliyorum. Buradaki geçişi de önce 2 tane 3 tane sık iğnemi örüyorum. Derken üstüne 4 tane. Alttan 1 2 3 üçüncü pardon dördüncüyü buluyorum. Dibine batıp sonrasında 1 2 3'ü örüp şuraya batıyorum. İlerliyorum. Şimdi şöyle arkaya alalım. Şimdi 1 2 3 tane sık iğne örüp buradaki pıtırcığın içine geldim. Bir sık iğne ördüm. Ve tekrardan 3 tane sık iğne. 1 2 3 3 ve 3'ün üstüne 4 tane zincirimi de çekiyorum. 1 2 3 4 alttan 4'ü buluyorum. İçine batıp kaydırarak daha sonra 1 2 3 pıtırcığın içine gelip bir sık iğne. Böyle bakın devam ediyoruz. Şimdi buradan da geçiş yaparken yine şöyle yapacağım. 1 2 şuradaki uyguladığım gibi tam olarak şu kısmı göstereyim size. Şimdi bu karşılıklı geçişi 3 taneyi yaptık. Burada da bu motifin üstünden hemen şurada olduğu gibi batıp buraya geçiş yapacağım. 1 2 3 4 bakın 3 ile geldim, buraya tutturdum. Belli aralıklarla kastırma yapmıyorum. İstediğim toplanmayı gördükçe yakayı toparlıyorum. Şimdi buraya yine içine battım. Şuradaki pıtırcık gibi bunu öne alıyorum. Buradan hemen 1 2 3'ü saydım. 1 2 3 4 alttan 4'ü buluyorum. Gene 1 2 3 4 hemen içine batıp orada da pıtırcığımı yapıyorum. Yeniden 1 2 3'ü sayıp buradaki pıtırcığın içine gelip battım. Şimdi tekrardan şöyle göstereyim, katladığımda nerede olduğumuzda şurada omuza yaklaşıyoruz. Omuzdaki yapacağımız işlem yine buradaki omuzda yaptığımla aynı olacak. Oradaki toparlama. Hemen 1 2 3
zincirimi çekiyorum. Üstüne 4'ü çekiyorum. 1 2 3'ü saydım. Dördüncünün içine batıp pıtırcığımı yaptım. Sonrasında yeniden 1 2 3 sayıp buradaki pıtırcığın üstüne bir sık iğne. Şimdi tekrar bir katlamam gerekiyor. Tam yerini görmek için. Şimdi burada omuza yaklaşıyorum. Bunun için de şöyle yapacağım. 1 2 ile gelip buraya batıp bu kısımda, şu tam omuz kısmında 2 tane zincir çekiyorum. Üstüne 4 taneyi çekip aşağıdan 1 2 3'ü bulup içine batıyorum. Yeniden 2 tane çekip buradaki pıtırcığa batıyorum ve ters çeviriyorum. Ters çevirip yeniden toparlamaya devam ediyorum burada da. Aynı diğer tarafta olduğu gibi 1 2 3 ile ördüm. Bunun içine battım. Sık iğnemi ördüm. Şimdi yeniden 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrardan 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 dördüncünün içine batıp bir tane pıtırcığı örüp 1 2 3 zincir çekiyorum ve buradaki pıtırcığın içine batıp bir sık iğne örüyorum. Mantığını anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum artık. 1 2 3 4 sık iğnenin içine battım. Pardon, burada değil. Burada pıtırcıkla geçeceğim. Diğer sık iğnenin içine batacağım. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Üstüne tekrar 4 tane. 1 2 3 4 alttan buluyorum. 1 2 3 4'ü. 4'ün içine batıyorum. Ve 1 2 3 zincirimi çekip buradaki pıtırcığa atlayıp bunun içine örüyorum. Sonrasında 4 ile yeniden 2 3 4 ile bunun içine batıp bir sık iğne örüyorum. Sonra buraya gelme yolumuz belli. 1 2 3 ördüm. Üstüne 4 2 3 4 alttan 4'ü saydım. İçine battım. Yeniden 3 zincirimi çektim. Pıtırcığın içine geldim. Şimdi burada omuzda başladığım noktaya kadar hep aynı mantıkla devam edeceğim. 1 2 3 4 buradakinin içine battım. Buradaki zincir sayılarını, ayarlamalarını çok rahat kendinize göre yapabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Hani buradaki kısım tamamen sizin beğeninizle de ilgili, açıklığı. Buradan buraya geliyoruz şimdi. 1 2 3 1 2 3 4 alttan sayıyorum. 1 2 3 4'ü buldum. İçine battım. Yeniden 3 zincir. 1 2 3 buradaki pıtırcığın içindeyiz. Sonrasında 1 2 3 yeniden 1 2 3 4 1 2 3 4'ü buldum. İçine battım. Bir pıtırcık örüp 3 saydım. Bunu atlayıp bunun içine örüyorum. Sonra 4 zincirle buna geliyorum. 1 2 3 4 ve burayı toparlıyorum. Zaten burada da bitiriyor olacağım. 1 2 3 tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4'ü buldum. İçine battım. İlmeğimi kaydırarak çıkardım. 3 zincirimi de çektim. Buradaki pıtırcığın içine geldim ve artık son burada 4 zincirimi çekip başladığım noktaya batacağım. O da burası. Kaydırarak geldim ve ipimi kilitliyorum. Yaka kısmını da dilediğim gibi
istediğim aralıklarla ördüm. Şimdi bunu ipimi burada keseceğim ve gizleyeceğim. Evet efendim, projemizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu açık olarak çalışıldı. Siz tercihinizi hangi yönde kullanırsanız, dilerseniz açarak, dilerseniz kapatarak, hatta kırmızıyla da çalıştığım projeyi göreceksiniz, tamamlamış olacağım. Orada da bambaşka bir model uygulayarak bu motifle, yerleştirme sistemiyle dilediğiniz gibi ürünler çıkartabilirsiniz. Beden büyütmek için de ilk başta söylediğim gibi şu kısımdaki, şöyle göstereyim, şuraya ve şuraya artı 11 motifle başlayarak çok rahatlıkla, yani toplamda 22 motifle bluzu büyütebilirsiniz. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur. Toplamda 300-350 gram ip gitti diyebilirim. Siz 350 gram alırsanız bu bedenlerde çok rahat yetecektir. Beden büyüdükçe tabii ki gramajı da arttırmanız gerekecektir. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Anlaşılır bir video olmuştur. Beğendinizse yorum ve beğenilerinize talibim. Abone olmayı unutmazsanız tekrar hatırlatmak isterim. Beni çok mutlu edersiniz. Bir kalbinizi her zaman olduğu gibi istiyorum. Buraya kadar izleyen herkese ve sevgili sponsorum Bil Hayal Hobi'ye çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.